Kıymetli katıl aboneleri, herkese selamlar, sevgiler. Ben Cener. Bugün yine güzel bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün sizlere şunu anlatacağım. Bazen bazı tahtalara oyuncular gidiyorlar. Bu oyuncular tahtaları %20, 30, 40, 50 bir şekilde yukarı sürüp oradan çıkıyorlar. Yani bu adamlar böyle 5 kat, 3 kat, 2 kat bunları kovalamıyor. Bunlar zaten tahtacı da değil. Ben size daha önce tahtacılar nasıl tahtalarını toplar şeklinde bir video çekmiştim. Bir tahtanın anatomisinde. Orada ne yapıyordu adam? Belli bir aralıkta tutuyordu. O aralıkta yukarıdan satıyordu. Aşağıdan tekrar alıp lot sayısını arttırıyordu. Eldeki lot sayısının yeterli olduğunu düşündüğü zaman hisseyi yukarı yönlü basıyordu. 4 kat yapıyordu, 3 kat yapıyordu, 5 kat yapıyordu. Tabii o yukarıda da satması gerekiyor. Örnek veriyorum, hisse senedi 10 liradan hatta 10 lira olmasın. Hisse senedi 5 liradan 25 liraya çıkmış diyelim. %400'lük bir yükseliş olmuş. Yukarıdan birilerini satıyor. Sonra hisse senedi tabii ki artık bir oyuncu kalmadığı için, tahtacı elindeki malı sattığı için aşağı yönlü satarken de hareketine başlıyor. Daha önce 5 liradan 25 liraya giden hisse 10 liralara kadar geliyor. Tabii ki 10 liralara kadar geldiği zaman artık tahtacı güzel bir marj elde etmiş. 1 sene 2 sene tahtayı rolantiye alacak. Yani orada tahtada kendi işlem yapmayacak. Çünkü hani sürekli o zaman öyle olsa herkes her zaman hisse senedini bir 5 kat yapsın, aşağı indirsin, tekrar bir 4 kat yapsın toplu. Böyle bir mantık yok. Adam vuruşunu yapıyor, altın vuruşu 4 kat, 5 kat, 10 kat bazen parasını kazanıyor. 1-2 sene tahtayı nadasa bırakıyor. Bu nadasa bıraktığı dönemde de tabii ki işlem yapmaya devam ediyor ama küçük işlemler. Tahtada hani bir hareket olsun, tahta tamamen işlem yapılmayan bir yere dönmesin diye. İşte normalde diyorum ya, tahtacı tahtayı toplarken trader'a müsaade etmez. Ama bu durumda trader'lara müsaade ediyor. Bunlara yol veriyor. Trader'lar da burada fiyatı nasıl yukarı çekiyor onu anlatacağım. Burada şöyle bir olay oluyor. Zaten söyledim ya az önce, 5 liradan 25 liraya gitmiş. Tepede alanlar almış 20'den 25'ten. Onlar orada kilitlenmişler. Hisse fiyatı tekrar 10 liralara falan düşmüş. Yani hissenin arzı kısıtlanmış. Lot sayısı az, çünkü lot sayısı yüksek maliyette küçük yatırımcıda. Elde olan lot sayısı az. Buradaki oyuncu, tahtacı da günlük minik işlem yapıyor. Oyuncu nasıl kazanacak? Oyuncu kimseye belli etmeden belli bir miktarı toplayıp yukarıda 20, %20, %30, %40, %50 buralarda satıp trade'ine bakması lazım. Bu nasıl yapıyor? Şimdi burada bir yine küçük iki kademe görüyorsunuz. Emir sayılarına bakıyoruz. 3, 9, 5, 8 lot adetleri işte 3000, 4000, 2000, yine 3400 falan. Burada adam şunu yapıyor arkadaşlarım. Geliyor, örnek veriyorum, hisse senedini emir verecek. Bakın burada 1051 kademesinde, burada satış kademesinde kaç emir var? 3456 emir var. Bu emri karşılayacak. Peki nasıl karşılıyor adam? 3 emirde bunu yapmış. Adam da 4 emirde bunu karşılıyor. 4 emirde 3456'ya tamamlıyor. Ve bu kademeyi alıyor. Bu kademeyi alınca ne oluyor? Artık 51 kademesi buraya geçiyor. 50 kademesi aşağı kayıyor. Artık burası 52 kademesi oluyor. Yukarıdaki de 53 kademesi oldu. Şimdi yeni fiyatımız artık 51'den 52'ye yükseldi. Ama bu oyuncumuz şunu yapıyor. Tekrar fiyat aşağı yönlü hareket etmesin diye burada lot adedini arttırıyor. Yani 2900 adet lot varken, ki ortalamamızda 2000, 4000 arasıyken, adam buraya örnek veriyorum 5800 lot koyuyor. Tabii ki daha önceden de bunu yapması için elinde lotun olması gerekiyor arkadaşlarım. Bunu hemen hoppa sıfırdan başlayıp yapmıyor. Biraz alıyor, satıyor. Bu şekilde elinde biraz lot tutuyor ve bu şekilde aldıktan sonra bir alt kademeye destek koyarak fiyatın o kademe inmesine müsaade etmiyor. Bu şekilde bir kademe, iki kademe, üç kademe, beş kademe günlük yükseltiyor. Ne oluyor mesela? 10.52'de artık 3400 emir yerine, örnek veriyorum, 1400 emir oluyor. Adam geliyor, yine kaç emir sayısında olsun? 5 emir sayısında. Yine 5 emir sayısında, bazen 4, bazen 3 emir sayısında bu 1400'ü çiziyor. Artık yeni kadememiz neresi oldu? 53'e çıktık. Bura 54 oldu. Yan taraf bura 52 oldu. Aşağıda 51 oldu. Adam yine geliyor, kendisinden bir alt kademeye burada emirleri yığıyor. Buraya da örnek veriyorum 7000 koyuyor. 6000 koysun hadi. Bu şekilde bir kademeyi alıyor. Aldığı kademenin kendisine, aldığı kademeye lotları yığıyor. Bu şekilde
bir üst kademeye geçene kadar o kademenin aşağısına sarkmıyor. Bu şekilde 10 liradan alıyor 12, 13, 14 liralara kadar yavaş yavaş çıkarıyor. Buradaki yavaş yavaş çıkarmasının sebebi şu. Adam gelip zank diye alıp yukarı sürüp de çıkarabilir. Ama bunda günlük maksimum hani tabandan alıp tavana kadar sürsen bile %20 kazanabiliyorsun. Ki keza sen bunu yaptığın zaman robotu geliyor, piyasadan yine trader'ı geliyor, başka birileri geliyor. Adam bu şekilde tek kademe, iki kademe çıkara çıkara alta da desteğini yerleştire yerleştire fiyatı kimseye çaktırmadan 10 liralardan 12, 13, 14, 15 liralar çıkıyor. En sonda yukarıda sert hareketler yapıyor. İşte orada robotları çekiyor ve robotlara malını verip çıkıyor. Bu şekilde hem tahtacının işine geliyor. Niye tahtacının işine geliyor? Tahtacı zaten yükselişini yapmış. Tahtayı rolantiye almış. Tahtada işlem oluyor. Belirli bir hacim oluyor. Ortalama bir hacime oluyor. Yani sıfır işlemden ziyade belirli işlemler oluyor. Tahtacı da buna müsaade ediyor.